1448 yılı. Balkanlar, bir kez daha Müslümanlar ve Hristiyanlar arasında kanlı bir hesaplaşmaya sahne oluyordu. 4 yıl önce, Osmanlı'yı Balkanlardan söküp atmak için birleşen Avrupa ordusu, Varna Ovası'nda ezici bir yenilgiye uğramıştı. Fakat bu mağlubiyet, Avrupa'da Osmanlı'ya karşı birleşme fikrini tamamen yok etmedi. Aksine, intikam yemini eden biri vardı. János Hunyadi. Varna'dan sağ kurtulan Hunyadi, bu kez daha güçlü bir orduyla Osmanlı'nın karşısına çıkmaya hazırlandı. Macaristan Krallığı, Eflak Prensliği ve Alman paralı askerlerinden oluşan 40.000 kişilik bir Haçlı ordusu kurdu. Hedefi netti: Osmanlıları Balkanlardan söküp atmak. Bunun için en kritik noktaya, Kosova Ovası'na ilerledi. Kosova, 1389'da Osmanlı'nın zafer kazandığı, Balkanlara kök saldığı meydan. Hunyadi, bu topraklarda Osmanlı'yla bir kez daha karşılaşmak ve bu sefer onları mağlup etmek istiyordu. Ama Osmanlılar bu tehdidin farkındaydı. II. Murat, Haçlı ordusunun ilerlediğini duyunca tereddüt etmedi. Anadolu ve Rumeli'den en güçlü askerlerini topladı. 40.000 kişilik Osmanlı ordusu, Haçlıları durdurmak için sefere çıktı. Ordunun merkezinde Yeniçeriler, kanatlarda hafif süvariler ve azaplar, en geride ise sipahiler yer aldı. Osmanlı kuvvetleri hızla Kosova Ovası'na yöneldi. II. Murat, Varna'dan sonra ikinci kez Haçlıları Balkan topraklarında kesin bir yenilgiye uğratmaya kararlıydı. Eğer Osmanlı bu savaşı da kazanırsa, artık Avrupa'dan Osmanlı'yı çıkarabilecek bir güç kalmayacaktı. Ve nihayet, Ekim 1448'de Kosova Ovası'nda iki büyük ordu karşı karşıya geldi. Haçlı ordusu savaş düzenine geçti. Macar, ağır süvarileri en ön safta, piyadeler ve okçular arkada bekliyordu. Hunyadi, bu meydanda Osmanlıları ezip geçeceğinden emindi. Osmanlı tarafında ise Yeniçeriler merkeze konumlandı. Kanatlara hafif süvariler ve azaplar yayıldı. En geride ise Osmanlı'nın en güçlü birliklerinden sipahiler bekliyordu. Meydanda derin bir sessizlik hakimdi. Sonra savaş boruları çaldı. Kılıçlar çekildi. Mızraklar kaldırıldı, okçular yaylarını gerdi. Ve Kosova Ovası, tarihe kazınacak büyük bir savaşa sahne olmak üzereydi. Kosova Ovası'nda güneş doğarken, savaşın ilk işaretleri de belirmişti. Sabah saatlerinde János Hunyadi savaş borularını çaldırdı. İlk saldırı, Macar ağır süvarileri tarafından Osmanlı saflarına yapıldı. Atların nal sesleri toprağı sarsıyor, gökyüzünde Macar savaş naraları yankılanıyordu. Osmanlılar ilk gün ordusunun tamamını savaşa sokmadı. Özellikle Anadolu süvarileri geride bekletildi ve dinlendirildi. Haçlılar ise Osmanlı'nın sağ ve sol kanatlarını test etmek için saldırılarını genişletti. İki tarafın ilk hamleleri birbirinin gücünü anlamaya yönelikti. Osmanlılar savunmayı ön planda tutarken, Haçlılar Osmanlı hattını yarmaya çalışıyordu. Ancak Osmanlı hattı direnç gösterdi. Macar süvarileri geri çekilmek zorunda kaldı.
Geri çekilen Macarlar tekrar toparlandıktan sonra bu kez piyadelerini de dahil ederek şiddetli bir saldırı başlattı. Sağ, sol ve merkezden gelen bu güçlü taarruza Osmanlılar da aynı sertlikle karşılık verdi. Artık iki taraf için de tüm kozlarını oynama vaktiydi. Kılıçlar birbirine çarpıyor, oklar ölüm saçıyor, mızraklar ve baltalar etleri parçalıyordu. Savaşın acımasız yüzü her geçen an daha da belirginleşiyordu. Göğüs göğüse çarpışmalar şiddetini artırırken, Osmanlı askerleri hattı korumak için var gücüyle direniyor. Macarlar ise hattı yarıp Osmanlı savunmasını bozmak için tüm güçleriyle yükleniyordu. Kan, ter ve barut kokusunun hakim olduğu bu savaş meydanında taraflar hayatta kalmak için ölümüne savaşıyordu. Çatışmalardan bir sonuç çıkmayınca iki tarafta daha fazla kayıp vermemek için kamplarına çekildi. Günün sonunda Hunyadi yeni bir hamle yapmaya karar verdi. Gece karanlığından yararlanarak Osmanlı kampına ani bir saldırı düzenlemeyi planladı. Macar piyadeleri ve hafif süvarileri gece yarısı Osmanlı hattına yaklaştı. Ama Osmanlı keşif birlikleri bu hareketliliği önceden fark etti. Sultan II. Murat, gelen istihbarat doğrultusunda ordusuna teyakkuza geçme emri verdi. Türkler ani bir manevrayla Macarların karşısına çıktı. Yeniçeriler mızraklarını kaldırdı, Osmanlı okçuları Haçlıların karanlıkta ilerleyişini yavaşlattı. Ve sonra savaş tam anlamıyla bir kıyıma dönüştü. Haçlılar son bir hamleyle Osmanlı hatlarını yarmaya çalışırken, Osmanlı askerleri var gücüyle savunmalarını sürdürüyor, hiçbir nefer bir adım bile geri atmayı düşünmüyordu. Savaşçılar el ele boğuşuyor, kılıç ve baltalar etleri parçalıyordu. Çığlıklar gökyüzüne yükseliyor, insanın tüylerini diken diken eden bir keşmekeşin içinde her an ölüm kol geziyordu. Toz ve kanla kaplı savaş alanında adım atmak bile zorlaşmıştı. Yerde yatan askerler, hala can çekişen yaralılar ve üzerlerinden atlamaya çalışan askerler. Karanlığın içinde her şey birbirine geçmişti. Yer yer çatışmalar daha da kızışıyor. Bazı noktalarda Osmanlı askerleri düşmanı geri itiyor. Başka yerlerde ise Haçlılar Osmanlı hatlarını parçalamak için var gücüyle saldırıyordu. Saatler ilerledikçe ne zafer ne de mağlubiyet belirginleşmişti. Gecenin içinde süren bu kanlı hesaplaşmada iki taraf da anlık üstünlükler kurabiliyor ama nihai bir sonuç alamıyordu.
Sabaha kadar süren bu kanlı çarpışma tüm tarafları yorgun düşürmüştü. Ama hiçbir taraf tam olarak pes etmemişti. Sabahın ilk ışıkları savaş meydanına vurduğunda ortada bir kazanan yoktu. Yalnızca üzeri cesetlerle kaplı bir meydan ve tarihe kazınan bir vahşet sahnesi vardı. Ve bu kanlı savaşın hala bitmediği açıktı. Birinci günün sonunda savaşta kesin bir üstünlük sağlanmamıştı. Osmanlı ordusu güçlü savunmasını korumuş, Haçlılar ise ilerleyememişti. Ancak savaşın ikinci günü çok daha sert geçecekti. Hunyadi bu kez kanatlardan saldırarak Osmanlıları sıkıştırmayı planlıyordu. İkinci Murat ise Haçlıları büyük bir tuzağa çekmek için hazırdı. Osmanlı ordusu gece baskınını püskürttükten sonra savaş düzenini koruyarak yeni bir saldırıyı bekliyordu. Hunyadi ise Osmanlıların dirençli olduğunu anlamıştı ama pes etmeye niyeti yoktu. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Haçlı ordusu yeniden saldırıya geçti. Ancak bu kez savaş alanındaki strateji tamamen değişti. Janos Hunyadi bu kez Osmanlı merkezine doğrudan yüklenmek yerine kanatlardan saldırmaya karar verdi. Eğer Osmanlı'nın sağ ve sol hatlarını dağıtırsa merkezdeki Yeniçeri birliklerini çembere alıp yok edebilecekti. Macar süvarileri ve Eflak birlikleri Osmanlı'nın sağ kanadına yüklendi. Aynı anda Alman paralı askerleri ve Macar piyadeleri sol kanatta Osmanlı savunmasını zorlamaya başladı. Haçlıların amacı Osmanlı'nın iki kanadını çökertmekti. İlk başta Osmanlı kanatları geri çekilmeye başladı. Ancak bu bir panik ya da yenilgi işareti değildi. İkinci Murat tam da bunu istiyordu. Haçlı ordusunun kanatlardan ilerlediğini gören II. Murat, merkezde yer alan Azap ve Yeniçeri birliklerine sabit kalma emri verdi. Ancak sağ ve sol kanatlardaki Osmanlı süvarileri yavaşça geri çekilmeye başladı. Hunyadi, Osmanlıların savaşı kaybetmeye başladığını düşündü. Sonunda Hunyadi, tüm Haçlı birliklerine Osmanlı merkezine hücum etme emrini verdi. Osmanlılar geri çekiliyordu ve kaçmaya başlamış gibi görünüyordu. Tam bu anda Osmanlıların gerçek planı devreye girdi. Hunyadi'nin birlikleri Osmanlıların savaş alanını terk ettiğini düşünerek tüm güçleriyle merkeze yüklendi. Osmanlı merkez hattı yavaşça geri çekilerek Haçlı birliklerini içeri doğru çekti. Ancak bu geri çekilme tamamen planlı bir savaş taktiğiydi. Sağ ve sol kanatlarda bekleyen Anadolu ve Rumeli süvarileri ani ve hızlı bir manevrayla geri dönüp saldırıya geçti. Osmanlı süvarileri kanatlardan ilerleyen Haçlı ordusunu çembere almaya başladı. Haçlı askerleri neye uğradığını şaşırdı. İleri doğru ilerleyen birlikler
Osmanlı süvarileri tarafından yanlardan ve arkadan kuşatıldı. Kapanan Osmanlı hattı, Haçlı ordusunu kıskacın içine aldı. Macar ağır süvarileri ve piyadeleri geri çekilmek istese de artık çok geçti. Hunyadi, Osmanlıların kurduğu tuzağı fark ettiğinde artık çok geçti. Ordusunun çembere alındığını gören Macar komutan, savaş meydanından kaçmaktan başka bir seçenek bulamadı. En seçkin süvarileriyle geri çekilmeye çalıştı, ancak ardında binlerce Haçlı askerini Osmanlı kılıçlarına terk etti. Osmanlı atlıları kaçanları amansızca takip ederken, savaş alanında kalan Haçlı birlikleri çemberin içinde çaresizce direniyordu. Savaşın ikinci gününün sonunda Osmanlılar kesin bir üstünlük sağlamıştı. Hunyadi'nin kaçışıyla Haçlı ittifakı çözülmüş, artık bir ordu olmaktan çıkmıştı. Osmanlı askerleri kaçmaya çalışanları kovalarken, çemberin içinde sıkışan düşmanlarını birer birer yok ediyordu. Çatışmalar 19 Ekim sabahına kadar sürdü. Osmanlı ordusu, Haçlıların son direnişini de kırdığında zafer artık Sultan II. Murad'ındı. Osmanlı askerleri düşmanlarının son mevzilerini ele geçirirken, savaş meydanında bir imparatorluğun kudreti yankılanıyordu. Bu zafer, Osmanlı'nın Balkanlardaki hakimiyetini kesinleştirdi. Avrupa, Osmanlı'yı durduracak gücünün olmadığını bir kez daha anladı. Artık Osmanlı sadece bir tehdit değil, Avrupa'nın doğusundaki en güçlü devlet haline gelmişti. İkinci Kosova Muharebesi, Osmanlı'nın ilk dönemlerindeki en uzun ve en kanlı savaşlardan biri oldu. Ancak bu savaş sadece bir meydan muharebesi değildi. Osmanlı'nın Avrupa'daki varlığını kalıcı hale getiren bir dönüm noktasıydı. Bu zafer, İstanbul'un fethine giden yolu açtı. İkinci Kosova'nın ardından Osmanlı, doğuda ve batıda durdurulamaz bir yükselişe geçti. Ve tarih, bu savaşı Osmanlı'nın büyük zaferlerinden biri olarak kaydetti.